Merhabalar arkadaşlar, merhabalar. Yine ben Ozan Kurzbay. Achtung! Sizin için geldim arkadaşlar. Mayday, mayday. Yayınımıza başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi o videonun üzerine bir video daha. Bu video özellikle Almanya ve İngiltere. Almanya ve İngiltere. Zaten gördüğünüz gibi önümde SolarFire açık. Burada yazıyor Deutschland. Deutschland diye yazdım oraya. Hatta onun haritasını çıkardım. Bir altında da hemen England. Deutschland und England. Şimdi bu video özellikle Almanya'nın finansal veri tabanı, Almanya'nın kolektif finansal veri tabanı kuruluş tarihi itibariyle hangi gezegensel kombinasyonda? Onu gözden geçirmek gerekiyor. Birazdan İngiltere'ninkini de yapacağız ve bu günümüze nasıl yansıyor? Onu gözden geçireceğiz çünkü önümüzdeki hafta çok önemli bir hafta. Global manada. Şimdi bunun için öncelikle Satürn gezegeni kariyer evini yani iş dünyasını yani finansal hareketliliği Almanya'nın nasıl? Şimdi Almanya hop biraz büyütelim. Satürn gezegenine bakmak gerekiyor. Satürn gezegeni Almanya'nın haritasında hangi gezegende? Bunu incelemek gerekiyor. Satürn gezegeni, Satürn'ün sembolü şu mouse'la işaret ettiğim yer. Bu Satürn gezegeni. Peki haritada hangi burca denk gelmiş? Oğlak burcuna denk gelmiş. Hatta büyüteyim, Oğlak burcuna denk gelmiş Satürn gezegeni. Bu demek oluyor ki bir gezegen kendi yönettiği burca denk geldiği zaman orada o gezegen gayet rahat hareket eder ve bütün hünerlerini sergileyebilir. Çünkü girdiği burçla gezegenin karakteri birbirine uymuyorsa o gezegen orada rahat edemez. Ama kendi yönettiği burçtaysa eğer bütün yeteneklerini olduğu gibi o kolektif alana sergiler. Ve Almanya'nın Satürn gezegeni Oğlak Burcu'nda. Yani Almanya iş dünyasında oldukça verimli bir kolektif yansıma içerisinde. Tamamen disiplin. Tamamen disiplin. Yanında Uranüs var. Yanında Uranüs var ve yanında Neptün var. Yani hayal gücü çok güzel. Marjinal bir şekilde hareket ediyor. Çok radikal bir şekilde hareket ediyor ve son derece disiplinli bir şekilde hareket etmekte. Almanya'nın iş dünyası. Peki Venüs, şimdi Satürn iş dünyasını temsil ediyor. Venüs ise para alışverişini temsil ediyor. Peki para alışverişi nerede? That is the question. Para alışverişi içinde Venüs gezegenini takip etmek gerekiyor. Venüs gezegeni de burada Terazi burcunda. Yani bu demek oluyor ki Venüs zaten Terazi burcunun yönetici gezegenidir. Almanya maddi alışverişlerde sahnede olmak zorunda. Sahnede olduğu zaman çünkü terazi iletişim ve sahnedir. Çok güzel bir şekilde iletişimle para alışverişini muazzam bir şekilde yerine getirebilir. Almanya devleti, Alman insanı o kolektifte, Almanya'nın kolektifinde kaldığı sürece hem çok iletişime açık olduğu için de para orada akıyor ve aynı zamanda çok disiplinli hareket ediyor. Bu Almanya'nın dünyadaki konumunu zaten şu anda
bu anlattığımla beraber birebir gösteriyor. Bu matematiktir. Bu matematik. Bu nasılsa o ülke aynıdır. Şimdi Plüton Akrep Burcu'nda çok tutkulu bir ülke. Çok disiplinli ve tutkulu bir ülke. Şu anda Satürn gezegeni nerede? Koç burcunda. Koç burcu o alanı muhafaza etmek demek. Yaşamsal alanı temsil eder. Yaşamsal alanda sınırlarını muhafaza etmek demek. Ama Koç burcu aynı zamanda savaş alanı demek. Satürn savaş alanında kendi alanını muhafaza et demek. Bu sebepten dolayı önümüzdeki hafta ve bu süreçte Almanya'nın adım adım ilerleye gitmesi gerekiyor. Sebep Merkür gezegeni Almanya'nın haritasında Başak Burcu'nda. Göstereyim. Merkür burada aşağıda, Venüs'te kavuşumda, Başak Burcu'nda. Bu demek oluyor ki Almanya'nın kolektifi analitik bir zekaya sahip. Stratejiyi kurar, gideceği son bellidir ve adım adım ilerler. İlk adımı gerçekleştirdi mi? Kafasını kaldırır bakar. Tamam, doğru yoldayım. Bir adım daha atar, doğru yoldayım. Bir adım daha atar, doğru yoldayım. Adım adım ilerlemesi gerekiyor ve sınırlarını iyi muhafaza etmesi gerekiyor. Çünkü Venüs Koç burcunda, Satürn Koç burcunda. Bu savaş alanı demektir bütün dünya için. Almanya'nın Satürn'ü Oğlak burcunda olduğu için Oğlak burcu çok temkinli, aşırı risk analizi yapan ve ilerlerken riski çok fazla almayan bir kolektife sahiptir. Ancak o alanda alışverişi de sahnede yapmayı tercih eder. Çünkü Venüs Terazi burcunda. İletişimin olduğu Almanya'nın iletişimini kesersen Almanya'nın para alışverişini kesmiş olursun. Çünkü Venüs'ü Terazi burcunda. Sahnede olmak zorunda ve bol bol iletişim kurup analitik bir şekilde sona gitmek zorunda. Başka türlü Alman insanı o kolektifin içerisinde başka türlü finansal istikrar sağlayamaz. Ve önümüzdeki hafta bunu inanılmaz kontrollü bir şekilde yapması gerekiyor. Çünkü Ay burcu balık, gel git çok fazla o kolektifin içerisinde. O gel giti kontrol altına alabilmek için şu anda Plüton Kova burcunda, Almanya'nın Plüton'u Akrep, Kova Akrebe çok terstir, inanılmaz terstir. Bu riski de getirir. O riski minimize edebilmek için analitik bir şekilde adım adım ilerleyip ona göre bir organizasyon kurmak zorunda Almanya. Hareketi Mars ikizler çok esnek ve çok hızlı hareket eder. Ama bu onlarda biraz kontrolün dışına çıkmak demek olabilir. O yüzden buna dikkat etmek zorunda Almanya. Şimdi İngiltere'nin Satürn'ü nerede? Terazi burcunda. Satürn Terazi burcunda özellikle finansal alanda çok güzel verim getirir. Çünkü Satürn Terazi ile finansal konuda çok iyi anlaşır. Bu yüzden orada çok güzel bir verim getirme şansı var. O yüzden İngiltere zaten dünyadaki konumu belli. Venüs nerede? Venüs Akrep burcunda. Aha da burada. Satürn burada. Terazi burcunda görünüyor burada. Venüs de hemen aşağıda. Akrep burcunda ve retroda. Retro olması alışverişlerde, maddi alışverişlerde dengesizlik yaratabilir. Çünkü geçmişten kapanması gereken hesaplar vardır. Onu kapattıktan sonra
çok güzel bir şekilde zaten finansal yönden kriz dolu. Çünkü Venüs Akrep burcunda zararlı olduğu bir yerdedir. Çünkü Venüs anlaşmayı, finansı ve politikayı gösterir. Akrep ise fırtınayı gösterir. Ve retrodaysa oldukça yoğun bir fırtına. Bu Satürn tarafından, terazi burcundaki Satürn'ün dengesini bozabilir. Burada dengeli gitmeye kalkarsa çok daha verimli olabilir İngiltere'deki o kolektifin içerisindeki insanlar. Allah'tan Plüton'u Yengeç burcunda. Plüton Yengeç'te çok öngörülebilir bir kolektif katar. Çünkü Yengeç suyun en üst burcu, kardinal burcu. Bütün riskleri aynı anda çat diye görür. Sabit bir burçta değil, değişken bir burçta değil. Her şeyi görür. Ve Satürn de terazi burcunda olduğu için hem görüş alanı çok açıktır, hem hareket alanı çok açıktır İngiltere'nin, kolektifinin. Burada ne taraftan fırtına gelir, ne taraftan fırtına gelmez, nereden risk gelir, nereden risk gelmez, bunu İngiltere'nin kolektifindeki insanlar çok rahat bir şekilde görürler. O yüzden o konuda rahattırlar. Mars da Kova'da dimdik, git işini bitir gel, mantıklı ol. Git işini bitir gel, mantıklı ol. Şu anda Plüton Kova burcunda olduğu için İngiltere'nin haritasında bu süreç içerisinde Plüton-Mars kavuşumu olacak. Şimdi İngiltere o bakımdan avantajda. Plüton Kova'da sabit bir burçta. İngiltere'nin Plüton'u Yengeç burcunda, o sabitliği yukarıdan çok güzel bir şekilde duygusal olarak kontrol edebilir. Çok güzel bir şekilde kontrol edebilir. Satürn nerede? Koç burcunda. Orada İngiltere'nin bir handikapı olabilir. Çünkü Satürn karşıtlığı var. İngiltere'nin Satürn'ü terazi burcunda. Şu anki Satürn İngiltere'nin haritasında Koç burcunda. Satürn karşıtlığı var. Bu oldukça ters ve gergin bir açı. Bunu full disiplinle götürürse tam bir sistem. Merkür nerede? Yay burcunda. Uluslararası alan katar ona. Riski alabilirse çok güzel olur. Ki bu bakış açısını bu bakışı görebilecek haritasal donanımı var. Plüton, Yengeç, Satürn, Terazi ve fırtınanın nereye gideceğine dair Venüs Akrep onu böyle tıkır tıkır okur. Çünkü Akrep aynı zamanda ruhtur. Tıkır tıkır okur, tık diye aradan çekilir, hop kendi yoluna gider. Otomatik gider oraya. Ne zaman döndüğünü fark etmezsin bile İngiltere'nin. Dönmüştür. Ve Venüs de Satürn de şu anda Koç burcunda. Tam karşıt açıda. Odaklan. İngilizce insan diyorum. Odaklan. Tamamen mantık çerçevesinde oturt ve ip üstünde dümdüz yürü. Ne sağ ne sol. İp üstünde dümdüz yürü. Çünkü şu anda Plüton Kova burcunda, iğne deliğinden geçirecek herkesi. O iğne deliğini orantıla, dümdüz yürü oraya. Bu önümüzdeki bir haftalık süreç içerisinde. Çünkü döviz akışı dalgalı gidecek. Oldukça dalgalı gidecek. Bütün dünya üstünde. Şu anda Amerika, İran nereye doğru gittiği belli. Bu Türkiye içinde Türkiye 8 numaralı evi yaşıyor. Akrep burcunu. Ölüm ve dirilim demek. Almanya'nınki belli. İngiltere'ninki de belli.
Türkiye'de bunu baz alıp hareket etmesi gerekiyor. Orada yapacak hiçbir şey yok. Gölgelerin gücü adına. Aynen. Şimdi Almanya oldukça avantajlı. İngiltere avantajı kendine çevirebilir. Buna baz alıp da çünkü Türkiye'de dünyanın merkezinde. Bir tarafında kıyamet kopuyor, öbür taraf kalkınmaya başladı. Tam arada Türkiye'de. Oradaki konumunu çok iyi bir şekilde oturtması gerekiyor Türkiye'nin de. Mayday mayday. Arkadaşlar ben Ozan Kurtbay. Görüşmek üzere. Arrivederci. Eyvallah.